Kanalımdan herkese merhabalar. Mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine sizlere çok güzel bir börek tarifiyle geldim. El açması çıtır çıtır çok lezzetli bir börek yapacağız. Şimdi hiç beklemeden hemen tarifime geçiyorum. Yoğurma kabımın içine 1 su bardağı ılık suyumu alıyorum. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 200 ml. 1 su bardağı ılık süt ekledim. 1 paket instant maya ekliyorum. Dilerseniz yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz. 1 yemek kaşığı şeker. Yarım çay bardağı da sıvı yağ ekliyorum. Sıvı malzemeleri ekledikten sonra mayamızın daha çabuk gelmesi için önce spatula ile karıştıralım. Sonra unumuzu, diğer malzemelerimizi ekleyeceğiz. Tarifimiz için 5,5 su bardağı unumu hazırladım. İlk olarak yarısını yoğurma kabımın içine alıyorum. Gerektikçe un ilavesi yapacağım. Üzerine 1 tatlı kaşığı da tuz ekledim. Şimdi tekrar spatula ile önce toparlayalım. Kalan unumu da ekliyorum. 5,5 su bardağı unun tamamını aldı. Şimdi spatulayı çıkarıyorum. Buradan sonrasını elimle yoğuracağım. Hamurumu yaklaşık 6-7 dakika boyunca pürüzsüz oluncaya kadar yoğurdum. Hamurumun kıvamı böyle orta yumuşaklıkta bir hamur hazırlıyoruz. Şimdi üzerini örtüp yarım saat kadar oda ısısında mayalanması için bekletelim. Hamurumuz mayalanırken biz de o arada iç harcımızı hazırlayalım. İç harcı için ben bugün ıspanak kullanacağım. Bir demet ıspanağı yıkayıp doğradım küçük küçük. Üzerine bir tane soğanı ekliyorum. Küçük küçük doğranmış. İstediğiniz iç malzemesiyle yapabilirsiniz. Patatesli, kıymalı, peynirli hepsiyle de çok güzel olur. Üzerine baharat olarak 1 çay kaşığı tuz, yarımşar çay kaşığı da karabiber ve pul biber ekledim. Sevdiğiniz baharat varsa ekleyebilirsiniz. Ispanağa en çok yakışan karabiber ve pul biber, onları ekledim. Şimdi güzelce karıştırıyorum. İçine yağ eklemedim. Hamurumuzun üzerine yağ süreceğimiz için tekrar ıspanağın üzerine yağ eklemedim. Hamurumuzun da mayası geldi o arada. İçindeki maya kokusunu hissetmemek için şöyle hamurumuzu toparlayıp havasını alalım. Görmüş olduğunuz gibi hamurumuzun kıvamı orta yumuşaklıkta. Tezgahımın üzerini çok hafif unladıktan sonra hamurumu tezgahıma aldım. Şimdi 12 tane beze hazırlayacağım. Daha küçük yapabilirsiniz ya da daha da büyük yapabilirsiniz. Çift sayı olması gerekiyor. 2 tane hamuru üst üste koyacağımız için bezelerimizin sadece çift sayı olması gerekiyor. Şimdi bezelerimizi hazırlayalım. Bezelerimi hazırladım. Hazırladığım bezeleri de bir tepsinin içine aldım. Arasına süreceğim yağı eritinceye kadar sadece bekleteceğim. 5-10 dakika beklemesi yeterli. O zaman hamurumuz çok daha güzel açılacaktır. Üzeri de kurumasını örtelim. Arası için 125 gram tereyağını erittim. Yarım çay bardağı da sıvı yağ ekliyorum. Dilerseniz tamamen sıvı yağ ya da tamamen tereyağıyla da yapabilirsiniz. Birbirine karışsın. Şöyle güzelce karıştıralım. Malzemelerimiz hazır. Şimdi hamurumuzu açmaya başlayabiliriz. Hamurlarımız da dinlendi. İlk olarak 2 tane yufkamızı açacağız. İsterseniz Ramazan ayı geldi, sahur için yapın. İsterseniz de iftar sofralarınıza ikisine de yakışacak lezzetli bir börek. Eminim denediğiniz zaman sizler de çok seveceksiniz.
Açacağımız yufkanın boyutu yaklaşık bir fırın tepsisi boyutuna gelinceye kadar açalım. İlk hamurumu açtım. İnceliği de böyle. Şimdi ikinci hamurumu da aynı şekilde açacağım. İkinci hamurumuzu da açtım. Aynı şekilde. Şimdi tezgahın üzerine seriyorum. Üzerine 1-2 yemek kaşığı kadar yağ dökelim. Fırçayla her yerine gelinceye kadar sürelim. Çok fazla yağ dökmenize gerek yok. İnce bir tabak halinde sürmeniz yeterli. Şimdi ikinci hamurumuzu da birinci hamurumuzun üzerine kapatıp tekrar yağlayalım. Yine fırçayla her yerine sürelim yağdan. Şimdi hamurumuzun uç kısmından tutup ortasına doğru kapatalım. Diğer ucunu da öbürkünün ucuna doğru kapatalım. Tekrar hamurumuzu yağlayalım. Katlamadığımız kısımlarını da yine ortaya doğru getirelim. İki ucunu ortada birleştirelim. Tekrar hamurumuzu yağlıyoruz. Hiçbir katı yağlanmamış kalmıyor. Hamurumuzun ortasına şimdi iç harcımızdan koyalım. Orta kısmını açıyorum. Orta kısmını birleştirme noktası olacağı için o kısmı açıkta kalsın. Hamurumuzu birleştireceğiz. Zarf şeklinde kapatıyoruz. Bütün uçlarını ortada birleştiriyoruz. Şimdi kenarda kalan kısımlarını parmak uçlarımıza tekrar sıkıştıralım. Birleşsin. Pişerken açılmasınlar. Şimdi ilk böreğimiz hazır. Şöyle yakından da göstermek istiyorum. Onu kenara alıp diğerlerini de aynı şekilde yapmaya devam ediyorum. Böreklerimin tamamını hazırladım. İlk yaptığım börek kabarmaya başladı bile. Şöyle balon gibi de şiştiler. Yumuşacıklar gerçekten. Şimdi fırın kağıdı serdiğim tepsimin içine hazırladığım böreklerimi alıyorum. Tepsi mayası yapacağız bir 10 dakika kadar. Üzerini kapatıp bir 10-15 dakika kadar tepsi mayası yaparsanız çok daha güzel olur. Zamanınız varsa, yoksa yapmasanız da olur. Tepsi mayasını yaptık. Hamurlarımız çok daha güzel kabarmış. Üzeri için bir tane yumurta sarısı, 2 yemek kaşığı kadar da sütü çırpıyorum. Üzerlerine sürüyorum. Birleştirdiğimiz yerlerine de sürelim. Pişerken açılmasınlar. Her yerine hazırladığımız sostan sürelim. Çok fazla havasını da söndürmeyelim. Sürerken çok güzel kabardı çünkü böreklerimiz. Biz böreğimizin yumurta sarısını sürerken fırınımızı da 190 dereceye açalım. İyice ısınmış fırına koyacağız. Yumurta sarısını sürdüm. Şimdi üzeri için kavrulmuş susam serpiyorum. Kavrulmuş susam, yine çörek otu, haşhaş, dilediğiniz ne varsa onu serpebilirsiniz üzerine. Tarifimi buraya kadar izleyenlerden benim yine küçük bir ricam var. Videomu beğendiyseniz küçük de olsa bir yorum, emoji, beğeni bırakırsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Abone olduktan sonra yandaki bildirim zilini açarsanız da yeni gelecek tariflerimden anında haberdar olmuş olursunuz. Şimdiden bunun için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Böreklerim iyice ısınan fırınımda pişti. Altı üstü çok güzel bir şekilde kızardı.
Milföy tadında inanılmaz derecede güzel bir börek tarifi. Mutlaka deneyin. Denedikten sonra da fikirlerinizi merak ediyorum. Şöyle bir tanesini daha göstermek istiyorum. Şu anda çok sıcak. Sıcak sıcak da göstermek istedim. İnanılmaz güzel bir börek tarifi. Yapan, yiyen herkese şimdiden afiyet olsun. Herkese şimdiden hayırlı Ramazanlar diliyorum. Herkesin Ramazan ayı mübarek olsun. Şöyle böreğimin bir tanesini kesip iç dokusunu da sizlere göstermek istiyorum. İnanın bütün katları tek tek sayılıyordu. İnanılmaz lezzetli bir börek tarifi. İnşallah yapıp beğenirsiniz yaptıktan sonra da. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de ufak ufak veda edeyim. Beni izlediğiniz için, dinlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yeni tariflerde görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.